Evet efendim, programımıza hoş geldiniz. Aslında kanalımıza hoş geldiniz. Beklediğiniz, özlediğiniz an bu an. Evet. Ben de çok özledim sevgili hocamı, Hayatnur Artıran hocayla beraberiz. Her perşembe artık, her hafta. Her hafta inşallah efendim bizle hem sizi hem o çok kıymetli dinleyicilerimizi gerçekten bir anne şefkatiyle özledik. Bunu içtenlikle bu mübarek günde söylüyorum. Dolayısıyla Rabbimize şükrediyorum. Bir mübarek Ramazan gününde tekrar hasret bitti. Vuslat oldu. Yine inşallah ki Rabbimizin lütfettiği erenlerin himmetiyle gönülden gelen muhabbetler gönüllere nüfuz etsin. Aşk olsun, muhabbet olsun, sağlık olsun, esenlik olsun. Birbirimizi daha çok sevmeye, affetmeye vesile olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Amin hocam. Ne güzel dualar. Gerçekten çok özledik sizi. Ben kendi adıma çok özledim zaten. Hasretle böyle bu programı yapmak istiyordum ama sadece ben değil, sevgili izleyenler de 8 yıl olmuş. Bizi bekliyorlar hocam. İşte kanalımızdayız sevgili izleyenler. Artık buradasınız. İnşallah. Hocam şimdi merak ediyorlar tabii. Bilenler bilir de. Neden programımızın adı Tahura? Çünkü Tahura canım hocamın kitabı bir defa. Onun için çok kıymetli benim için ama aynı zamanda anlamı tam bizim programlık hocam. Elhamdülillah. Anlamını da bir buyurursanız. Estağfurullah. Kitap ismini yani gönlüme doğdu. Düşünüp, tasarlayıp bu eserin ismi de ne olsun diye gerçekten düşünmedim. Tümüyle gönlüme doğan bir tecelliyle vücut buldu. Tahura, Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinden alıyor. Şaraben tahura. Cenab-ı Hak güzel kullarına cennette tertemiz, cennet içeceği olarak tahurayı sunacağını vaat ediyor. Tahura çok temiz bir aşk şarabı. Hem temiz hem de temizleyici. Arıdır, malum haliniz biz önceki sohbetlerde de çok konuştuk. Yani yemek, içmek bedensel olarak tasavvufa göre daha doğrusu Hazreti Mevlana'nın buyurduğu şekliyle der ki Hazreti Mevlana hayvandır ağızdan beslenen, insan kulaktan beslenir. Dolayısıyla biz burada inşallah ki hak sohbeti yapacağız, kulaktan besleneceğiz, tertemiz, güzel sözlerle, güzel duygularla. Onun için hem eserin ismi Tahura hem de bu inşallah ki dinleyicilerimizin gönülden bağlanacağı, çok seveceği, Perşembe günlerini sabırsızlıkla bekleyeceği bu programın da ismi Tahura. Aslında temizlenmek isteyenler buyursun gelsin efendim. Mutlaka bizi bir ziyaret edin Perşembe geceleri. Şöyle bir listenizi alın. Yani gerçekten hocam diye söylemiyorum. Yani beni o kadar doyuruyor ki sohbetleri. Sizden önce yani bu programa başlamadan önce bir duamız oldu. Sağ olsun hocam programla ilgili bir dua etti. Bolluğumuz, bereketimiz, sohbetimiz daim olsun diye. Benim gözlerim doldu. Zaten ben sizi dinlerken sürekli doluyor. Çok şükür. Gözlerim. Çok şükür. Gönlüme de çok şükür. Aklıma da bu program ilaç gibi geliyor. Elhamdülillah. Ama şu da bir gerçek ki İpek Hanımcığım. Güzellik, iyilik görene göre değişir. İnsan insanın aynasıdır. Eğer ki bu fakirde bu güzellikleri, bu sözünü ettiğiniz ilaç gibi olan sözleri fark ediyorsanız bu sizden sizedir. İlaç gibi olan sizsiniz yani. Eyvallah güzel hocam. olan sizsiniz. Sağ olun. Elhamdülillah. Hocam biz malum YouTube'dayız. YouTube diye bir mecra var. Öyle zamana ayak uydurmak Değil mi? zorundayız. Evet, hepimiz. Dolayısıyla ilk sorumu YouTube'dan sormak istiyorum. Şimdi ben bu programa hazırlanırken sevgili izleyenler en çok dedim ki YouTube'da seyredilen, beğeni alan programlar ne? Hangileri acaba milyonlarca, yüz binlerce tıklanıyor? En çok mutluluğun formülünü arıyorlar. Çok güzel. Ondan sonra bolluk bereket istiyorlar insanlar.
Günümüz insanının aslında temel isteklerinden bahsediyorum şu anda. Sonra eş istiyorlar. Mesela Güzel. nasıl eş bulunur? İyi eş nasıl bulunur? Birkaç tane daha var. Müsaade buyurursanız onları da sayayım. Bunlar milyon tıklanan programlar isimleri. İflastan zirveye. Mangır. İşin ucu mangıra da dayanıyor. Stresle başa çıkma yöntemleri. Başarılı olmanın anahtarı. Hepimiz istiyoruz ya başarılı olalım. Mangırımız olsun. Hayırlı iyi bir eşimiz olsun. Nasıl zengin oluruz? Gibi. Aslında hocam benim esas sormak istediğim hepimizin ruhsal arayışta olduğu. Bunlardan da görüyoruz ki bir ruhsal arayış içinde insanoğlu. Ve bunun temeli de aslında mutluluğu yakalamak. Kimi insan parayla mutlu oluyor, kimi insan kılık kıyafetle, kimi insan yemek yiyerek. Mutluluk niye bu kadar önemli bizler için? Hele günümüz insanı için ve niye mutluluğun peşinde koşuyoruz sürekli? Veya niye mutlu olamıyoruz bir türlü? Neden? O istediğimiz değil mi? O mutluluğu yakalayamıyoruz. Şimdi efendim işin gerçeği şu ki mutlu olmak için önce huzur bulmak gerekir. Gönül huzur bulmadıkça insan mutlu olamaz. Dolayısıyla önce huzuru yakalamamız gerekir. İlk etapta mutluluk ve huzur ikisi aynı şey gibi görünse de aslında birbirinden farklı şeyler. Mutluluk nefs boyutumuza ait dışsal, huzur ruh boyutumuza ait içsel. Mutluluk dıştan içe doğru değildir. Mutluluk içten dışa doğrudur. Yani mutluluğu kendi içimizde ve huzurda bulmak zorundayız. Huzuru yakalayamazsak asla mutluluğu yakalayamayız. Dolayısıyla kalıcı bir mutluluk için ama gelip geçici mutluluktan bahsetmiyorum. Anlık, yıllık bu mutluluktan değil. Kalıcı, ebedi. Kendi malımız olacak. Mutluluğu yakalayabilmek için yaratılış gayemiz çerçevesinde sevgi, şefkat, merhamet içinde o mutluluğu bulmamız gerekiyor. Çünkü az evvel de arz ettiğimiz gibi dışarıda mutluluğu bulamayız. Mutluluk insanın içinde, yani huzur insanın içinde. Önce huzur bulmamız gerekiyor. Huzurdan da mutluluğa kapının açılması gerekiyor. Peki hocam bunun yöntemleri neler? Mesela illaki soracaklar. Ekran başındakiler diyecekler ki hocam tamam çok güzel de ne yapacağız? Yani bize bir reçete verin. Estağfurullah. Reçete değil ama bilindiği üzere insan akıl, ruh, nefsten müteşekkil, topraktan yaratılmış bir varlıktır. Aklımızla ruhumuz ve nefsimiz arasında mutlaka bir denge tutturmak zorundayız. Yani bu elzem, bu farz, bu kaçınılmaz. Eğer ki biz akıl ile nefs ve ruh arasında bir denge tutturamazsak, biri yukarıda, biri aşağıda olursa ne olur? Hep topallayarak bir yürüme olur. Veya bir insan sembol olarak, kuş olarak sembolize edilmiştir değil mi efendim? Mesela Mantukul Tayr, Feridüddin Attar kuşların hayatını anlatmıştır. Ama orada kuşlardan maksat çeşitli karakterlerdeki insandır. O zaman insan kuş olarak tasvir edildiğine göre demek ki iki kanatlı uçması gerekiyor. Birisi madde, diğeri mana. Düşünün ki mana kanadımız hep böyle bağlı, hiç kullanmıyoruz. Tek kanatla madde kanadımız ne kadar güçlü, sağlam da olsa o kuşun normal bir uçuşla yükselmesi, istediği gibi yaşaması mümkün mü? Mümkün değil efendim. Dolayısıyla mecburuz biz akılla maddemizi, manevimizi aynı seviyede götürmeye ki iki kanat veya iki ayağımız var. Bunun birisi kısa, birisi uzun olursa topallarız. Normal yürüyemeyiz, hızlı yürüyemeyiz. Birçok şeye engel olur. Sonuç itibariyle mutlaka bir denge kurmak zorundayız. Fakat bu dengeyi nasıl kuracağız? Şimdi de böyle bir soru gelecek değil mi efendim? Evet.
bu dengeyi nasıl kuracağız? Şimdi akıl, ama akıl da düşünceye tabi. Bu da ayrı bir mesele. Bir de düşünce var bütün bunların arasında. Biz burada da yanılıyoruz. Biz zannediyoruz ki akılla düşünüyoruz. Hayır, önce düşünce vardır. Akıl düşünceye tabidir. Eğer ki biz manamızı da biraz geliştirmek istiyorsak önce düşünce. Önce düşünce vardır. Sözü Hazreti Mevlana'ya aittir. Önce düşünce vardır. Önce düşüneceğiz. Niyet edeceğiz. İslamiyet'te niyet şarttır. Her şey niyetle başlar. Önce bir düşüneceğiz. Malum tefekkür, malum meditasyon, değil mi efendim? Evet, evet. Günümüzde meditasyon diyorlar ve insanlar uzun düşünüyor ve İslamiyet'e göre de bir anlık tefekkür 70 yıllık ibadete bedel. Yani bu nasıl bir hal? Bir anlık tefekkür, yani düşünme 70 yıllık ibadete bedel. Neden? Düşünmeden, hakikatini bilmeden, anlamadan, kara düzen yaptığın bir ibadetten tabii ki bir an düşündün, bilinçli bir şey yaptın, elbette daha önemli. Sonuç itibariyle bu maddeyle manayı nasıl bir dengede tutacağız? Önce bir düşünce, önce bir niyet. Niyet edip böyle bir düşünce içerisine gireceğiz. Akıl düşünceye göre hareket eder. Akla ben iyi insan olmak istiyorum, manaya yönelmek istiyorum, ne yapalım derseniz akıl o yöndeki bütün kapılar size açar. Evet, öyle oluyor gerçekten. Ama siz akla neyi önerirseniz, ne düşünürseniz akıl size o yönde bütün kapıları açar. Evet. Yani akıllı ateş gibi düşünelim. Ateş gibi düşünelim. Bunu hayırlı işlere kullandığınız zaman hava, su, toprak, ateş, insan veya evren 4 unsur üzerine ayakta duruyor. Dolayısıyla ateş olmazsa hayat da olmaz, hayatiyet olmaz. Ama bu ateşle evrene de kendimize de zarar verebiliriz. Ama akılla onu en iyi şekilde de kullanabiliriz. Dolayısıyla aklı bizim düşüncelerimizle yönlendirmemiz gerekiyor. Ama bu yeterli mi? Biz aklı kendi düşüncelerimiz çevresinde en iyiye doğru yönlendirebilir miyiz? Tabii ki belli bir yere kadar evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var. Hala akletmez misiniz? Hala düşünmez misiniz? Hala aklınızı kullanmayacak mısınız, değil mi? İnsan bir yere kadar akledebilir, düşünebilir. Her şeyi yapabilir. Yani şurası kesildi. Hemen bir yara bant alıp burayı sarabilirsin. Evet. Veya kan aktı, burayı hemen batikon, pamuk kapatabilirsin. Ama bir beyin ameliyatı, bir kalp ameliyatı yapmaya kalkacak olursan orada senin aklın yetmez. O zaman bir başka aklın gözetiminde onu öğrenmek gerekiyor. Yardımıyla bu gerekli. Çünkü biz bir kalp ameliyatından bahsediyoruz. Bir göz ameliyatından, yani hakikati görmek, hakikati hissetmek gibi. Aklımızla bunun kapısına gelebiliriz ama daha ötesini mutlaka daha bunun bilincinde olan kamil insan dediğimiz, akıl sahibi dediğimiz, tecrübeli insanlar dediğimiz insanların aklından, tecrübelerinden faydalanmamız gerekir. Peki hocam, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Günümüz insanı, çağımız insanı mutluluğu yanlış yerlerde arıyor. Kesin. Aklıma Rabia anamız geldi. Müsaade buyurursanız. Buyurun. Çok küçük bir hikayedir. Bu konuyu çok güzel tamamlar. Rabia anamız bir gün dışarı çıkmış evden. Elinde de çıra. Böyle dışarıda bir şeyler aranıyor. Onu gören bir komşusu gelmiş. Ey Rabia demiş, ne yapıyorsun burada? İğnemi düşürdüm demiş, iğnemi arıyorum. Adam demiş, yardım edebilir miyim? Tabii ki. O da yardım etmiş. İkisinin arayışını gören üçüncü kişi
O da gelmiş, ne oluyor? Demiş ki Rabia anamız iğnesini kaybetmiş de o da dahil olmuş. Uzatmayayım efendim. Birkaç kişi böyle hep arıyorlar. Bir kişi gelmiş demiş ki ya Rabia demiş, bayağıdır arıyoruz. Şimdi sen bu iğneyi tam olarak nerede düşürdün? Çünkü insanlar dağılmış böyle iğne arıyorlar. Bunu daha kolay bulabilmek için sen bu iğneyi nerede düşürdün onu söyler misin demiş. Rabia anamız demiş ki ben dikiş dikiyordum içeride evin içinde. İğnem içeride düştü demiş. Şimdi adam birdenbire ey Rabia demiş, sen madem içeride dikiş dikiyordun, iğnen içeride kayboldu. Bizi neden burada arattırıyorsun tozun toprağın içinde? Çok güzel örnek oldu. Rabia anamız demiş ki siz kendi içinizde kaybettiğinizi dışarıda arıyorsunuz, bulacağınıza inanıyorsunuz. Ben niye içeride kaybettiğim iğnemi dışarıda bulmayayım ki? Çok güzel. Şimdi Rabia anamız burada aslında onlara bir ders vermek istemiş. Demek ki binlerce yıldır, yüzyıllardır insanın yaratılışı, nefsin akı kara, karayı ak göstermesi, insanın içeride kaybettiğini dışarıda arattırıyor ki, daha Rabia anamız devrinde, Rabia anamız böyle bir örnekle insanları uyandırmaya çalışıyor. Konuşmamızın başında da fakiriniz arz ettiği gibi insan önce huzur bulmalıdır. Huzur. Huzur ruh boyutumuza aittir. Biz huzur bulamazsak asla mutluluğu bulamayız. Peki bu huzuru nasıl bulacağız? Bunun da açık ayet. Kalpler ancak Allah'ı zikrederek mütmain olur. Mütmain ne demektir? Huzur bulur, rahat olur, arayışı biter. Arayışı biter ama kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mütmain olur. Bunu da iyi anlamak gerekir. Zikr deyince hemen bir köşeye oturup elde tesbih Cenab-ı Hakk'ın çeşitli esmalarını zikretmek olarak düşünüyoruz. Doğrudur. Bir köşeye oturup veya ayette belirtildiği gibi ayakta, yan yatarak, yürüyerek her halükarda dilimiz Cenab-ı Hakk'ın bir esmasını zikredebilir. Bu zikirdir ama iyi, güzel, doğru olan her şey de zikirdir. Yani düşüncemizde geçen bir güzel düşünce bu bir zikirdir. Ortaya koyduğumuz bir güzel hal bu bir zikirdir. İşte burada samimiyetle hiçbir maddi çıkar gözetmeden kendimize göre hak sohbeti yapıyoruz. Bu bir zikirdir. Yani içinde samimiyet varsa, dürüstlük varsa, hak katında makbul olacak bir şey yapmışsam bu hak katında zikirdir. Zikir hatırlamaktır. Hatırlamaktır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı hatırlayarak iyi niyetle, hulusi kalb ile yaptığımız her şey zikirdir. Zikrin dışında kalan her şey bizi arayışa yönlendirir. Çünkü Cenab-ı Allah yarattığı kulunu bilir. Bilir. Kalpler ancak hakkı zikrederek mütmain olur diyorsa o zaman biz huzuru Cenab-ı Allah'a yakın olmakla ancak bulabileceğiz. Ama biz maneviyatta, huzurda mutluluğu aramak yerine tam ters köşe mutlulukta yani dünyevi mutlulukta mutlu olabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun imkanı yok. Böyle bir şey yaratılmadı. Allah'ın yaratmadığı bir şey de bizim yeryüzünde bulmamız mümkün değil. Peygamber Efendimizin çok güzel bir hadis-i şerifi var. Fakiriniz çok sever. Mutluluğu maddede, dünyada arayanlar için söylenmiştir. Bir insanın 2 dere dolusu yani Nil Nehri gibi 2 dere dolusu altını aksa ya neden bunun 3.'sü yok der? Der vallahi. Hadis-i şerif, kainatın efendisi. 2 dere dolusu altını olsa ona şükretmek yerine ya neden bunun 3.'sü yok der? Bak nankör ve vefasız olur. Yani açıkça ifade etmeliyim. Sizin dinleyicilerinize inanıyorum, güveniyorum. İnanıyorum ki bu fakiri anlayacaklar. Mutsuzluk, vefasızlık ve nankörlükten meydana gelir.
Yani bu açık ve Evet net. hocam. Açık ve net. Ya o kadar aslında doğru, çok fazla aslında konuşacak şey var. Ben istiyorum ki bir an önce hani program çekelim, hepsini konuşalım. Mesela hani nefis konuşmamız gereken bir şey. Çünkü nefsi de çok merak ediyor insanlar. Doğru tanımlamalarını. Hani hep duyuyoruz değil mi? İşte nefsimi terbiye ediyorum. Daha sonraki program. Zikir apayrı bir program. Dua, ya hep buradayız biz. Allah ömür verdiği sürece İnşallah. onu konuştuk. Her hafta biz İnşallah. sizlerle olacağız ama bugün İnşallah. mutluluğu konuşuyoruz. Evet, Dolayısıyla hocam anladığım kadarıyla mutluluğu biz yanlış yerlerde O arıyoruz. kesin. Yani Rabia örneğimiz anamızın Rabia örneği anamız, şahaneydi. Rabia anamız ve Efendimizin de insanın 2 dolu altını olsa 3.'sü yok diye dert eder. Bakınız, alın size bir mutsuzluk. Alın size bir mutsuzluk. Neden? Burada şükür yok çünkü. Şükür yok. İnsanı mutluluğa taşıyan tek şey şükürdür. Hani biz kulluğumuzun bilincinde olduğumuz kadar mutlu oluruz. Kulluğumuzun bilincinde olduğumuz kadar mutlu olmamız için de Cenab-ı Hakk'a yakın olduğumuz kadar mutlu oluruz. Bunun için de hani ne demiştir şeytan? Vakit darlığından hemen özetleyeyim. Malum bütün melekler Adem'e secde etti ama şeytan secde etmedi. Huzuru âliden kovulduğu zaman Cenab-ı Allah'a şöyle dedi: andolsun ki ben de senin kullarının sağından, solundan, önünden, arkasından sinsice sokulacağım ve onları şükreden bulmayacaksın. Çünkü şükürdür insanı insan yapan. Şükürdür insana huzur veren. Şükürdür o huzur içinde mutluluğu bulduran. Yani yine her şeyin başı şüküre çıktı. Kulluğa çıktı. Cenab-ı Allah'a yakınlığa çıktı. Mutluluğu sadece dünyada aramaya kalkarsak, az evvel de arz etti fakir, böyle bir şey yok efendim. Cenab-ı Hak böyle bir şey yaratmadı. Yaratmadığı için de bulma şansımız yok. Örnekleri önümüzde değil mi? Şimdi sosyal medya diye bir şey var. İyiye kullanılırsa çok güzel. Tabii. Dünyanın en zengin insanlarını, en güzel kadınlarını, Evet. En güzel yemeklerini. En ne varsa bunların hepsini bir anda görebiliyoruz. Bakınız, dünyanın en zengin insanı ya elhamdülillah deyip mutlu mudur? Hayır. Daha ötesini aramak peşindedir. Dünyanın en güzel kadınları kabul edilen hanımefendiler var. Bu hanımefendiler ya Rabbi verdiğin bu güzelliğe binlerce şükür deyip de mutlu olan mıdır? Hayır. Kendine göre çeşit çeşit değişikliklerle daha ötesine gitmeye çabalayan kişilerdir. Çok özgür olan insanlar var. İnsanlar mutluluğu özellikle şu üç şey üzerinde toplamış. Zenginlik, özgürlük. Zenginlik ve özgürlük. İnsan zannediyor ki zenginliği ve özgürlüğü başarabilirse işte mutlu olacak. Bir de hocam güzellik. Güzellik. Ne yazık ki. Evet, güzellik. Yani. 3 dedik, evet. Güzellik, özgürlük Ne ve ki. zenginlik. Bu üçünü başarıldığı zaman bu dünyadaki bütün mutlulukları başarmış gibi kabul ediyor insanlar kendini ve dolayısıyla da zenginlik peşinde koşuyor, güzellik peşinde koşuyor. Şimdi bunları başarmış insanlar var. Buyurun. Bunları başarmış ülkeler var. Baktığınız zaman değil mi efendim sosyal araştırmalara obezite, uyuşturucu ve intihar. İşte kendini çok özgür kabul eden, çok zengin kabul edilen ve çok güzel tabir edilen ülkelerde çoğunlukta bunlar. Peki bunlar özgür, peki bunlar zengin. Neden bu obezite? Neden bu intihar olaylarının çokluğu? Obezite nedir? Obezite ruh açlığından meydana çıkan bir yeme duygusudur. Yeme duygusudur. Kamil bir insanın obezite olması mümkün müdür? Ama içeride aç biri var. Hani ne demiştik? Ruh, huzur bulmadıkça insan mutlu olamaz. Bakın Ramazan ayındayız. Sabahtan akşama kadar birkaç saat aç duracağız. Yine beden nasıl sorun çıkartıyor çoğu insanlara ve çoğu insan da o açlık süresine dayanamıyor ve oruç tutmak istemiyor. O bizi ilgilendirmez, ona karışmıyoruz.
bu nefsin isteğidir. Yani bu yemek isteği nefsin isteğidir. Ama içimizde bizi var eden, bizi yaşatan, asıl bizi diri ve canlı tutan bir şey var, ruh. O da içeride nefs gibi. Ona bakın, aylardır, yıllardır hiçbir şey vermemişiz. O içeride aç, inim inim inliyor, Evet. mutsuz. Evet. Peki içimizde, kendi içimizde mutsuz biri varken, açken biz ne kadar organik, nadide yemekleri yersek mutlu olmak mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü içeride feryat eden, açım, bana da diyen bir ses var. İşte biz bu sesi duymadığımız için bugün bunu yedik, daha bu yemekteyken bir sonraki yemekte ne yiyeceğimizi düşünürüz. Daha önümüzde yemek varken bir sonraki yemeği düşünmek nedir? Ruh açlığıdır. İçeride diyor ki açım. Biz ne yapıyoruz? O sesi yanlış algılıyoruz. Ha şimdi bunu yedik, o zaman tatmin olabilmek için o zaman bir sonrakinde de şunu yiyelim. Evet. Bir sonrakini onu yedin. Bitmiyor. Daha başka türlü. Bunu yemenin sonu yok. Yemenin sonu yok. Yemenin sonu yok. Ama ruh tatmin olursa, ruh doygunluğa erişirse insanın aklına bile gelmez. Onu yiyeyim de bunu yiyeyim de şu ya. Kuru ekmek ona bal börek olur. Kuru ekmek. Hocam bir de şey vardır ya, en çok duyduğumuz sözlerden biridir. Yani insan küçük şeylerle mutlu olabilir, olmalıdır. Zaten bahsettiğiniz o yoldan yürüyen insanlar, iç huzurunu bulmuş olan insanlar küçücük şeylerden de mutluluğu bulabiliyor, yakalayabiliyor yani. İpek Hanımcığım, bakın bu kendini mutsuz eden dostlarımızı düşünelim. Onların hepsi bizim canımız, değil mi? Dostumuz. Bu dostlarımızın, bu canımızın neredeyse tamamının gözleri görüyor, kulakları işitiyor, elleri tutuyor, ayakları yürüyor. Peki bu küçük bir mutluluk mudur? Bu küçük bir mutluluk mudur? Değil canım, bu şükür Bir hocam. insanın kendine göre dağ dolu bir derdi olsa, yani dağlar dolusu derdi olsa ve bir gün bir anda bir felç gelse, belden aşağısı tutmasa, o insan ne der? Benim şu ayaklarım bir tutsaydı da bu dert ne ki, ben nasıl onun altından kalkardım? Veya bir anda bir şey oldu, gözleri görmedi. Bendeniz biliyorum bu tür insanları. Bir gecede ertesi gün kalktı, gözleri görmüyor. Bir gecede ertesi gün kalktı, kulakları duymuyor. Bunlar benim çok yakın tanıdığım insanlar. Peki dağlar dolusu derdi olan kendine göre bir insan sabah bir kalktı, gözleri görmüyor. Ne diyecektir bu insan? Ya Rabbi gözlerim göreydi, ben nasılsa bu dertlerin altından kalkardım. Ya. Ama göz gördüğü zaman bunun farkında değiliz. Bu küçük bir mutluluk değil. Kulak duyuyor, bakın. Kulak duyuyor. Bu nasıl bir mutluluk? Ama biz hiç farkında değiliz. Ellerimizi hareket ettiriyoruz, alıyoruz, veriyoruz. Bendeniz rahmetli anneciğimi de anmak istiyorum müsaade buyurursanız. Allah rahmet eylesin. Anneciğim çok güzel bir sufiydi. Çok kıymetli bir sufiydi. Ve çok güçlü bir kadındı. Yani binlerce kadını bir araya getirseniz ancak öyle bir kadın zuhur ederdi. Ne kadın ne erkek, tam bir er kişilik. İşte böyle güçlü bir kadın bir anda felç oldu. Bir anda ama, bir anda. Hiçbir hastalığı yok. Yani. Hiç. Ve öyle ki bütün vücutu tutmadığı gibi konuşamaz oldu. Bir anda felç oldu. Ve uzun bir tedaviden sonra aslında tedavi de değil, bu konu çok önemlidir. İnşallah vaktimiz size sığar. Annem uzun aylar, birkaç ay hep böyle yatıyor. Sadece boş bakıyor, konuşamıyor da. Annemin çok sevdiği İranlı bir dostu vardı. Onu evlat edinmişti. Annem bir de çok ciddi kadın hakları savunucusuydu. Çok ciddi. Asla ezilmiş kadınlara tahammül edemez. Kim olursa olsun onun elinden tutar kaldırırdı.
İranlı bir hanım kocası tarafından çok hakir görülüyor, eziliyor. Annem onu da evlat etmiş, ona da bakıyor. Ve sonuçta bu İranlı hanım İran'a gitti tabii. İran'da aradan aylar geçmiş, annemin hasta olduğunu öğrenmiş ve hastaneye annemi ziyarete gelmiş. Ben Denizli, annemin yanında hastanedeyim. Annem sadece böyle bakıyor, hiç konuşmuyor onca tedaviye. Bu hanım, Nazlı'ydı ismi, Nazlı Hanım. Kapıdan içeri girince annem birden doğruldu. "Aa, sen de mi işittin beni ziyarete geldin? Ah canım benim," dedi. Bakınız, hiç farkında bile değil. Aylardır tedavi görüyor çok iyi bir hastanede. Tıp hiçbir çare bulamıyor. Sevdiği bir insan, samimiyetle Allah rızası için hizmet ettiği bir insanın kapıdan içeri girdiğini görünce hiç farkında bile olmadan konuşmaya başladı. "Aa, sen de mi benim hasta olduğumu duydun, buraya kadar geldin," dedi ve konuşmaya başladı. Yani yapılan bir iyilik, bir merhamet, bir güzellik konuşmasına sebep oldu. Konuşması, asıl söylemek istediğim bu değildi. Yani felç oldu ve hiç konuşamıyor. Bu olaydan sonra annem başladı konuşmaya ama yine felç, öyle yatıyor. Bir gün şöyle dedi: "Her tuvalete girip çıktığınızda kendi ellerinizle taharet oluyorsunuz diye Allah'a yüzlerce şükredin." Bakınız. Vallahi çok doğru. Bir insan düşünün ki aklı başında, bilinçli, tuvalete gidecek, gidemiyor, çocuk gibi yatıyor, bir başkası tarafından temizliği yapılıyor. Akıl sahibi bir insan için bu nasıl zor bir durumdur? Bu nasıl zor bir durumdur? İnsan psikolojisini ne kadar bozar? Biz kim bilir günde kaç defa, çok affedersiniz ama söylemek zorundayım, tuvalete gidiyoruz. Tabii. Kendi taharetimizi kendimiz yapıyoruz ama kaç kişinin aklına geliyor? Ya Rabbi, gözüm gördüğü için, elim tuttuğu için, ayaklarım yürüdüğü için, kendi ayaklarımla tuvalete geldiğim için, kendi temizliğimi kendim yaptığım için, bir başkasına ihtiyaç hissetmediğim için şükür ya Rabbi, şükür ya Rabbi, şükür ya Rabbi. Yani ömrünü sufi olarak geçirmiş bir hanımefendi ve son nasihatı buydu. Her tuvalete gidişinizde kimsenin yardımına muhtaç olmuyorsunuz diye Allah'a şükredin. Programımızın sonuna yaklaştık, bitirmek zorundayız. Başka yerlerde arıyoruz ve yanlış yerlerdeyiz. Evet, yanlış. Yani yanlış, dediğiniz yanlış, gibi yanlış. Aslında çok da güzel bir şey vardı. Yine ilk programımızda Hazreti Mevlana'yı anmadan Hazreti Piri olmaz. Tabii ki. Bu konuyla ilgili Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinden bir bölüm aldım. Bir de bunu yorumunu yaparsak, çünkü çok uyuyor sevgili izleyenler. Bakınız ne buyuruyor Hazreti Mevlana. "Kurtulmaya hiçbir çare olmayan bu dünya zindanının, ayak bastı parası alınmayan, hapishane dayağı atılmayan bir bucağı yoktur. Vallahi fare deliğine girsen yine bir kedi pençeliğe çatarsın. Afetsiz, felaketsiz hiçbir köşe yoktur. Tanrı'nın halvet yerinden başka dinlenmek, rahata kavuşmak mümkün değildir. Ademoğlu hayalle gelişir. Hayalleri güzelse onunla rahatlaşır." Hocam çok tam aslında özeti gibi yani konuştuklarımız. Şimdi bu Mesnevi Şerif beytlerini hatırlıyorum. Mesnevi Şerif 2. cilt. Ama bu beytlerin başında şöyle bir beyt geçiyor. En başta: "Sen Allah'ın verdiklerine razı olmadığın müddetçe nereye gidersen git kurtuluş bulamazsın. Fare olup deliğe girsen kapıda bir kedi pençesiyle karşılaşırsın. Ayak bastı parası alınmayan dünyada bir karış toprak bulamazsın." Şimdi bütün bunlarda en önemlisi en baştaki beyittir. Sen Allah'ın verdiklerine razı olmadıkça gerisi ondan sonra geliyor. Demek ki insan şükür sahibi olursa, bakınız hep şükürden girdik yine. Şükür sahibi olursa, hakkına düşene rıza gösterirse, demek ki bütün bunlara hiç gerek kalmıyor. Hiç gerek kalmıyor. Sen Allah'ın verdiğine rıza göstermedikçe
Fare olup bir deliğe girsen kapıda bir kedi pençesiyle karşılaşırsın. Bu dünyada nereye gidersen git mutlu olmak için ayak bastı parası alınmayan yer bulamazsın. Mutluluk, İpek Hanımcığım, mutluluk Allah'tan razı olmaktır. Allah'tan razı olmaktır. Şükür sahibi olmaktır. Şükür sahibi olmaktır, değil mi? Fakiriz çok sık tekrarlıyoruz. Aşkın açılımı. Aşk Arapça 3 kelimedir. Ayn, şın, kaf. İşte sonundaki kaf Allah'tan razı olmaya işarettir. Aşk Allah'tan razı olmaktır. Eğer ki bizler Cenab-ı Hak'tan razı olursak huzur da bizim, mutluluk da bizim. Fecr suresiyle buna bir mühür vurmuş olalım. Lütfen. Fecr suresi 27. ayet şöyledir. Sen Allah'tan razı, Allah da senden razı. Hadi gir cennetime, gir kulların arası. Bakınız, insanlar bir şeyden hoşnut oldukları zaman Allah razı olsun diyorlar. Evet. Ama önemli olan kulun Allah'tan razı olması. Kul Allah'tan razı olmadıkça, kul sürekli Rabbinden şikayetçi oldukça, mutsuzluk nedir? Şikayetçi olmaktır. Şikayetçi olduktan sonra. Halden memnun olmamak. Evet, Allah niye kulundan razı olsun? Tabii. Ayetlere dikkat etmek lazım. Sen Allah'tan razı, Allah da senden razı. Yani önce kul Rabbinden razı olacak. Dolayısıyla eskiden sufiler birbirlerine teşekkür edecekleri zaman Allah razı olsun değil, Allah'tan razı ol derlermiş. O zaman hocam sırlıyoruz programımızı. Diyelim ki sevgili izleyenlere Allah'tan razı olalım. İnşallah. 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 Bu da elimizde olana şükretmektir. Elimizde olana şükretmektir. Biz elimizde olana şükredersek merak edilmesin, olmayan gelecektir. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben Sağ teşekkür olun, ederim. var olun. Evet efendim, haftaya buradayız. Gelin, bizimle olun. Hoşça kalın.